Fransız ihtilali ile beraber göklere çıkarılan, köylülerin soylulara karşı dayanağı olan, ancak Marksizmle beraber yerden yere vurulan bir kavram, burjuvazi. Peki nedir burjuvazi? Gelin beraber öğrenelim. Burjuva sözcüğü Türkçe'ye 19. yüzyılda Fransızcadan geçmiştir. Türk Dil Kurumu burjuvaya karşılık olarak kent soylu sözcüğünü önermiştir. Anlamı şehirde yaşayıp özel imtiyazlardan yararlanan kişidir. Burjuva kelimesinin kökeni Latince burgus yani kale burcu sözcüğüne dayanmaktadır. Ortaçağ Avrupa'sında kentlerin surlarla çevrili olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda köylüler çoğunlukla surların dışındaki çiftliklerde yani kalenin dışında yaşarlardı. Burjuvalar ise surların içindeki kentte yaşarlardı. Bu sözcük Fransızca'da 1560'larda orta sınıf anlamında kullanılmaya başlamıştır. Komünizmdeki kapitalist anlamında kullanılması ise 1883'te ortaya çıkmıştır. Marksist terminolojide burjuvazi, kapitalist sistemde üretim araçlarına sahip olup emekçilerin artı değerlerine el koyan sınıf olarak kullanılır. İngiltere'de başlayan sanayi devriminin ardından burjuvalarla işçi ve köylü sınıfı çatışmaya başlamıştır. Bunda makinelerin ve fabrika sayısının artması çok önemli bir rol oynamıştır. Üretim araçlarının mülkiyetini elinde bulunduran, geçimlerini el emeğiyle sağlamayan ve yönetimlerin kararını etkileme gücüne sahip olan, sermaye sahiplerini içine alan sosyoekonomik sınıf olarak da tanımlayabileceğimiz burjuvazi, özellikle 13. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlayan ve kökü burg, şehir kelimesine dayanan bir ifadedir. Şehir ve kasabalarda oturan ve geçimini zanaat yahut ticaretten sağlayan kimselere burgensis denmiştir. Burjuva, köylü, işçi ya da soylu sınıfına mensup olmayıp sosyal konumunu ve gücünü eğitimiyle zenginliğinden alan kentli kişidir. Zamanla kent ve kasabalarda yaşayan ve geçimini ticaret ve zanaat ile sağlayan bağımsız toplumsal gruplar burjuvazi terimi ile ifade edilmeye başlanmıştır. Orta Çağ'ın sonlarına doğru kasabalar ve kentler gelişmiş, buralarda yaşamını sürdüren insanlarda sınıf bilinci uyanmıştır. Kilise ile feodal beylerin yönetimi ve hukuki hakimiyeti altında olan kentlerde tüccar, esnaf, zanaatkar ve gayrimenkul sahipleri, aristokratların ve senyörlerin baskı ve etkilerinden kurtulmak amacıyla mücadeleye girişmiştir. Feodalitenin ortadan kalkışıyla bağımsız olan şehirlerin yönetimini tüccar, esnaf, zanaatkar ve gayrimenkul sahiplerinden oluşan burjuvazi sınıfı üstlenmiş, bu sınıf Batı toplumlarında gitgide güçlenmiştir. 14. yüzyıldan itibaren burjuvazi, belirli bir refah içerisinde yaşayan, taşınır ve taşınmaz mallara sahip olan ve bunlar sayesinde belli haklara sahip olan toplumsal bir sınıfı tanımlamakta kullanılmıştır. Kapitalizm anlayışında biri proletarya, diğeri burjuvazi olmak üzere iki sınıf vardır. Burjuvaların oluşturduğu sosyal sınıfa burjuvazi denmektedir. Burjuva ifadesi anlattığımız üzere başlarda şehir ve kentte yaşayan kimse anlamında kullanılırken sonraları Marx ve Engels tarafından kapitalist orta sınıf ifadesinin karşılığı olarak ele alınmıştır. Günümüzde de üretim araçlarının ve fabrikaların sahibi kimseler olarak kabul edilen kişiler burjuva olarak tanımlanır. Burjuvalar yanında yüzlerce ve binlerce kişiyi çalıştıran kişilerdir de diyebiliriz. Böylece bir ahali sözlük videomuzun daha sonuna geldik. Bu serimizin diğer videolarında değerlendirmemizi istediğiniz kavramları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı ve bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın.